Türk savunma sanayinin en hızlı yol aldığı alanlardan biri de askeri gemiler. Son yıllarda gerek Türk donanması, gerek dost ve kardeş ülkeler için çok sayıda gemi suya indirildi. Geldiğimiz noktada dünyanın dört bir yanında Türkiye'den savaş gemisi almayı düşünüyoruz diyen ülkelerin sayısı giderek artıyor. Ki bunların bazılarının NATO ve Avrupa Birliği üyesi olduğunu da hatırlatalım. Elbette bugünlere kolay gelinmedi. Kimi yapamazsınız, hiç başlamayın dedi. Kimisi de biz size satıyoruz, niye macera arıyorsunuz ki diye çıkıştı. Ancak Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarından birini sergilediği askeri gemi inşasında yepyeni bir ufka doğru koşar adım ilerledi. Halihazırda çok sayıda askeri gemiyi aynı anda inşa eden Türkiye'nin bu tarihi yolculuğuna gelin yakından bakalım. Son yıllarda siz de sanki büyük güçlerin küresel bir savaşa hazırlandığını düşünüyor musunuz? Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, hatta bazen sadece hissettiğimiz şeylerden çıkardığımız sonuç bu. Dünya belli ki bir savaşa doğru hızla ilerliyor. Elbette şimdilik en büyük dileğimiz bunun asla olmaması. Bizi böyle düşünmeye sevk eden en önemli hususlardan biri ülkelerin savaş kapasitelerini artırmak için büyük bir yarışa girmiş olmaları. Bu yarış sadece askeri alanda değil, gıda stoğundan sığınak yapımına, enerji güvenliğinin sağlanmasından sivil unsurların eğitimine kadar çok farklı başlıklarda da adımlar atılıyor. İşte tam da bu noktada ülkelerin askeri kapasiteleri ve bilhassa savaş gemileri inşası öne çıkıyor. Çin'in askeri savaş gemilerinde nasıl üst bir noktaya ulaştığını geçtiğimiz günlerdeki içeriğimizde detaylıca anlatmıştık. Sonra rotamızı Amerika'ya kırmış ve dünyanın mega gücünün askeri savaş gemileri açısından ne durumda olduğunun izini beraber sürmüştük. Evet, Çin, Amerika'ya kıyasla çok ama çok daha fazla gemi üretebilecek kapasitede ve bunu çok hızlı şekilde yapıyor. Ancak paslı donanma diye anılmaya başlanan Amerika'nın da dünyanın dört bir yanına çok uzun yıllardır güç aktardığını ve gerçek harp sahasında parayla satın alamayacağınız müthiş bir bilgi birikimi olduğunu aktarmıştık. Videolara yaptığınız yorumlarda Türkiye'nin askeri gemi kapasitesini merak ettiğinize dair mesajlarınızı dikkatlice okuduk. Kolları sıvadık ve Türkiye bu alanda ne durumda sorusunun cevabını sizin için araştırdık. Ama öncelikle bir hususun altını çizelim. Bu içeriğimizde yalnızca halihazırda inşa edilen veya ilk kaynağı yapılan askeri gemileri ele alacağız. Elbette Türkiye'nin askeri gemi yolculuğundan bahsedeceksek her şeyden önce bilmemiz gereken anahtar kelime MİLGEM. Milli geminin kısaltması olan MİLGEM, geldiğimiz noktada bir askeri gemi üretim sürecinin çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. MİLGEM'in başlangıç tarihi 1992'ye kadar gidiyor. İhtiyaç dokümanı haline gelmesi ise 1996'yı buluyor. Türk donanması kendi karasularında karakol görevi icra edebilecek, denizaltı savunma harbi yapabilecek ve savaş zamanı ticari gemilere refakat edebilecek korvet tipi bir savaş gemisini mümkün olan en yüksek millilik oranıyla inşa etmek istiyordu. Dokümandan bir adım daha ileriye gidilip projenin finans modelinin oluşturulması için 1998'i beklemek gerekti. Başlangıç planına göre Türkiye yıllar içerisinde ilk etapta 8 ve daha sonraki süreçte 4 gemi inşa edecekti. İlk 4 geminin korvet olmasına karar verildi. Diğer gemilerin korvet mi yoksa fırkateyn mi olacağına ilgili kuvvet ilerleyen yıllarda karar verecekti. Her ne kadar bugünlerde ülkemizin yerli ve milli imkanlarla savunma sanayi projeleri inşa etmesi sanki sıradan gibi görünse de 90'lı yılların Türkiye'sini düşünürsek MİLGEM'in nasıl bir meydan okuma olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Zaten başlangıçta Türkiye'nin kendi imkanlarıyla milli bir gemi üretemeyeceğini düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Burada aklınıza Amerika, Almanya, İsrail gelmesin sadece. Ülkemiz içinde de, hatta daha açık konuşalım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de karar verici pozisyonda olanlardan bazıları da kesinlikle böyle işlere kalkışılmaması gerektiği fikrindeydi. Onlara göre Türkiye'nin macera aramasına gerek yoktu. Yıllardır olduğu gibi yine aynı adreslerden bu savaş gemilerini almak en doğrusuydu. Zaten Türkiye iyi bir gemi de inşa edemezdi ve savaş sahasında ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Neyse ki bunun tam tersini düşünenler de vardı ve günün sonunda onların bu inancı Türkiye'yi belki de beklediğinden çok daha ileriye taşıdı. O dönemde Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevini yürüten Özden
Örnek, başaracağız diyenlerin başında gelen isimlerdendi. Sonraki yıllarda Özden Örnek ve Milgem projesi artık ayrılmaz bir bütün olarak ilerleyecekti. Amiral Özden Örnek, kısa adı Armerkom olan Araştırma Merkez Komutanlığı'nın kurulmasına öncülük etti. Milgem projesi Armerkom'a sevk edildi. Burada proje ete kemiğe bürünecekti. Yapılacak pek çok iş vardı. Öncelikle hangi parçaların yerli olarak imal edilebileceği ve hangi parçaların ithal edileceğini belirlemek gerekiyordu. Ayrıca bazı parçaların sivil parçalarla ikame edilebileceği de konuşuluyordu. Askeri parçalar hem pahalıydı hem de tedarik süreci uzundu. Bu parçaların yerine ticari gemilerde kullanılmak için üretilmiş bazı parçaları kullanmak mümkündü. Ayrıca henüz ilk gemide %100 yerli olmak diye bir hedef gerçekçi değildi. Başlangıçta kendini kanıtlamış ithal ürünler ve silah sistemleri kullanılacaktı. Türk savunma sanayisi zamanla gelişecek, yerlisi üretilen sistemler ithal ürünlerle değiştirilecekti. Bu nedenle Milgem projesi tamamen açık mimarili olacak şekilde dizayn edildi. Kritik parçalar adeta yapboz mantığında geliştirilecekti. Kim hangi parçayı istiyorsa gemi o şekilde son halini alacaktı. Bu tasarım felsefesi Milgem projesinin başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı. Türkiye bu yaklaşım sayesinde iki önemli başarı elde etti. Her şeyden önce kendi sistemlerinin nedenli başarılı olduğunu gösterme imkanı buldu. İkincisi, askeri gemi sipariş edecek ülkelere istediğiniz sistemi özgürce seçin, gerisini biz hallederiz dendi. Ki bu da entegrasyon konusunda geldiğimiz noktayı göstermesi adına çok değerliydi. Milgem yolculuğu kapsamında Türkiye ilk 4 gemiyi ada sınıfı korvet olarak inşa etti. Ayrıca elektronik istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk da ada sınıfı gövdesi üzerine vücut buldu. Ada sınıfı korvetlerin başarısı çok sayıda ülkenin gözünü Milgem projesine çevirmesini sağladı. Bu ülkelerin başında Pakistan geliyordu. İslamabad yönetimi ada sınıfı korvetlerin ilk müşterisi oldu. Pakistan için 4 korvet inşa edilecekti. Bu gemilerden ilk ikisi Türkiye'de, diğer ikisi ise Pakistan'daki Karachi tersanesinde üretilecekti. Milgem korvetinin Pakistan donanması için geliştirilen konfigürasyonu Jinnah sınıfı korvet olarak da adlandırılıyor. Jinnah sınıfı korvetler 3000 tonluk deplasmana sahip ve 109 metre uzunluğunda. Daha net bir ifadeyle Pakistan için inşa edilen korvetler neredeyse fırkateyn boyutunda. Türkiye, Jinnah sınıfı korvetleri inşa ederken bugün istif sınıfı olarak bildiğimiz fırkateynlerimiz için de aslında çok ama çok önemli tecrübeler kazandı. İstif sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul 19 Ocak 2024 tarihinde hizmete alındı. TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel ise denize indirildi. Türkiye, istif sınıfı fırkateynlerden toplam 7 adet inşa edecek. Sınıfın diğer gemileri Sedef, Sefine ve Anadolu tersaneleri tarafından inşa edilmeye devam ediyor. Sedef, Sefine ve Anadolu tersanesi demişken küçük bir parantez açmadan geçmeyelim. Türkiye'nin milli askeri deniz platformu yolculuğunun en önemli kazanımlarından biri de bu alanda oldu. Askeri ve sivil tersaneler bu süreçte çok güçlü bir bağ kurdu. Zaten Milgem'de arzu edilen en büyük kazanımlardan biri de sivil tersaneleri askeri gemi inşa edebilecek kabiliyete getirmekti. İlk gemiler İstanbul Askeri Tersanesi'nde inşa edilecekti. Elde edilen tecrübeler sivil tersanelerle paylaşılacak ve onlar da ilerleyen yıllarda üretime dahil olacaktı. Sivil tersanelerin askeri sisteme eklenmesi Türk gemi inşa sektöründe adeta devrim etkisi oluşturdu. Bu sayede gemi yapım süreçleri çok hızlandı. İstif sınıfı fırkateynler Milgem gemileri arasında yerlilik oranı en yüksek olan platformlar. Ada sınıfı gemilerden daha uzun süre denizde kalabiliyorlar. Ayrıca daha yüksek miktarda silah taşıyorlar. Hem de daha gelişmiş sensör sistemlerine sahipler. İstif sınıfı fırkateynlerin sahip olduğu milli sistemlerin başında milli dikey atım sistemi olan MİLLAS geliyor. MİLLAS'ta atışa hazır 16 adet füze bulunuyor. Sistemin ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesi ve tek hücrede 2 ya da 4 füze taşıyabilecek hale getirilmesi planlanıyor. Videonun başında da altını çizdiğimiz üzere Türkiye'nin bu alandaki başarısı pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Süreci yakından takip edenler Türkiye ve Endonezya arasında 2 adet istif sınıfı fırkateynin ihracı için imzaların atıldığını hatırlar. Türkiye'den TAİS, Endonezya'dan PAL tersanesi ortaklığında gerçekleştirilecek proje için açık kaynaklara yansıyan bilgiler henüz çok sınırlı. Konu ihracattan açılmışken Türkiye'nin Ukrayna içinde ada sınıfı korvet inşa ettiğini de hatırlatalım. Ayrıca geçtiğimiz
geçtiğimiz günlerde Malezya'da kısa ismi LMSB-2 olan proje için Türkiye'yi seçtiğini duyurdu. Aslında Malezya uzun zamandır kıyı sularında operasyon yapma kabiliyetine sahip 3 adet gemiyi hizmete almak istiyordu. Malezya için Türk firmalarca inşa edilecek gemilerin tıpkı istif sınıfı fırkateynlerde olduğu gibi 16 hücrelik dikey atım sistemine sahip olması bekleniyor. Bu hücrelerin dörtlü füze taşıması planlanıyor. Gemiler standart ada sınıfı boyutlarında olacak. Ancak ne zaman, hangi tersanede üretilecekleri şimdilik bilinmiyor. Malezya dikey atım sisteminde kullanılacak füzeleri de şimdiden seçmiş durumda. Koreli KSAM. Elbette bu durum Türkiye için yeni bir tecrübe olacak. Tam da bu noktada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dünya üzerinde Türkiye'den başka hiçbir ülke tek bir savaş gemisine bu kadar farklı silah sistemini entegre etme tecrübesine sahip değil. Kaldı ki küresel anlamda askeri gemi inşa işlerini tekel gibi elinde bulunduran ülkeler bu esneklikten yıllarca kaçındı. Ağızlarından çıkan ilk cümle, eğer gemiyi bizden alıyorsanız diğer tüm sistemleri de bizden tedarik etmelisiniz oluyordu. Elbette bu bir pazarlama taktiğiydi. Ama gerçekten de mühendislik zorluklarını aşamadıkları için de sıkça buna başvuruyorlardı. Alışık oldukları hazır sistemde yapılacak bir değişiklik, onlar adına can sıkıcı sonuçları olabilecek riskli anlar anlamına geliyordu. Türk mühendislerse sadece kendi ürettikleri sistemlerin ve alt unsurlarının kabiliyetine inanmakla kalmadı. Bu sisteme başka bir ülkenin radarını, füzesini, topunu ya da başka bir unsurunu da başarıyla entegre edebileceklerini tüm dünyaya ilan etti. Milgem, Türk gemi inşa sanayini dönüştüren başarı hikayesinin başrol oyuncusu. Ve bu projenin ilham verdiği yerlerden bir diğeri de Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri. İngilizce literatürde OPV olarak geçen açık deniz karakol gemilerini ilk kez duyan takipçilerimiz için küçük bir parantez açalım. Açık deniz karakol gemileri adından da anlaşıldığı gibi açık denizde karakol faaliyetleri yürütmek için inşa ediliyor. Ülkeler kısaca MEB olarak bilinen münhasır ekonomik bölgesinde bayrak göstermek için karakol gemileri inşa ediyor. Adeta deniz polisliği yapan bu gemiler kaçakçılıkla mücadele eden arama kurtarma faaliyetlerine kadar çok sayıda görevi yerine getirebiliyor. Açık deniz karakol gemilerinin uzun süre seyir yapabilmesi bekleniyor. Belki de biraz da bu nedenle sahil güvenlikle donanma arasındaki gri bölgede konumlanmış durumdalar. Elbette donanma gemileri kadar ağır silah taşımaları beklenmiyor. Ama tamamen silahsız olduklarını da düşünmemek gerekiyor. Bu gemiler günümüzde 12.7 mm makineli tüfeklerden tutun 76 mm baş topuna kadar çeşitli silahlarla donatılabiliyor. Savaş zamanında her birinin donanma gemisi olarak kullanılması bekleniyor. Bu nedenle de ağır silahlarla donatılabilecek şekilde inşa ediliyorlar. Türkiye uzun bir süre boyunca Fransa'dan alınan Burak sınıfı korvetleri açık deniz karakol gemisi olarak kullandı. Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerde bayrak göstermesi için gönderilen gemilerin başında bu korvetler geliyordu. Yunanistan bu gemilere karşı hücum bot gönderdiğinde zayıf kalıyordu. Bu nedenle mecburen fırkateyn gönderiyorlardı. Ancak bu kez de ortaya ilginç bir görüntü çıkıyordu. Kendini çok iyi yetiştirmiş olan Türk denizciler Burak sınıfı korvetleri Yunan fırkateynlerine karşı çok başarılı şekilde kullanıyordu. Bu başarıdan ötürü de Burak sınıfı gemiler denizci personel arasında kısa sürede Burkateyn olarak adlandırıldı. Burak sınıfı gemiler neredeyse 50 yaşına merdiven basmış, son derece sağlam ve denizci gemiler. Bunun yanı sıra sadece dizel makinelere sahip olduğu için bir o kadar da ekonomikler. Türkiye'nin yakın zamanda Burak sınıfı korvetleri envanterden çıkarması bekleniyor. Türk donanması aradaki boşluğu doldurabilmek için Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerini hizmete almayı planlıyor. Hisar sınıfı gemiler ada sınıfı platform üzerine şekillendirilecek. Ada sınıfı korvetlerin aksine Hisarlarda gaz türbini kullanılmayacak. Bunun yerine dizel motorların ve elektrik motorlarının kombine bir şekilde kullanıldığı Kodelot ismi verilen bir tahrik sistemi yer alacak. Böylece Hisar sınıfı gemiler ikmal yapmadan 21 gün denizde görev üstlenebilecek. Bu sürenin ada sınıfı korvetlerde 10 gün olduğunu hatırlatalım. Başlangıçta Hisar sınıfı gemilerin yalnızca 76 mm baş topuyla Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ve 12.7 mm stabilize topla donatılması planlanıyordu. Gemiler herhangi bir kriz anına tam anlamıyla hazır olmaları için 8 adet Hisar D taşıyabilen 8'li dikey atım sistemiyle inşa edilecekti. Bu kabiliyetin yanına 8'li atmaca füzesi taşıyabilme yeteneği de eklenecekti. Fark ettiyseniz geçmiş zaman kullanıyoruz. Çünkü bu plandan vazgeçildi. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri baştan sona ağır silahlar yüklü şekilde inşa edilecek.
Eldeki tabloya göre gemilerin silah yükü şu şekilde olacak. Hava savunma için 8 adet Hisar füzesi atışa hazır olacak. Bunun yanı sıra su üstü harbi için 8 adet atmaca gemiden gemiye güdümlü mermisi taşınabilecek. Denizaltılara karşı da denizaltı savunma harbi roketleri ateşleyebilecek. Türkiye 10 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa edecek. İlk 2 gemi İstanbul Askeri Tersanesi'nde inşa edilecek. Dearsan, Özata ve Desan tersaneleri geri kalan 4 geminin yapım sürecini üstlenecek. Hisar sınıfı gemilerden bu kadar bahsetmişken geçtiğimiz günlerde yaşanan ve hepimizi gururlandıran bir gelişmeyi de aktarmamak olmaz. Hisar sınıfı gemilerin ilk örneği olan TCG Akhisar Romanya'ya satıldı. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan bir ülkeye savaş gemisi satmış oldu. Ayrıca Ankara kendi donanması için ürettiği bir gemiyi hizmete almadan ihraç etti. Türkiye'nin bu satıştan 223 milyon euro kazanacağı konuşuluyor. Ancak bu satışta paradan çok daha önemli şeyler olduğunu unutmamak gerek. Her şeyden önce Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği bir geminin Avrupa'ya satılması yeni potansiyel müşteriler açısından da çok değerli. Ayrıca çoğunluğun pas geçtiği çok stratejik bir detay daha var. Romanya'ya yapılan satışla birlikte Karadeniz'e kıyısı olan bir ülkeye Milgem projesi platformlarından biri gidecek. Az önce de bahsetmiştik. Türkiye ayrıca Ukrayna için de Milgem gemilerinden birini inşa ediyor. Bizim elimizde de günün sonunda Milgem çıkışlı platformlar olacak. Şimdi bu tabloya Milgem gemilerinin aynı dili konuştuğunu da ekleyelim. Daha net bir ifadeyle Romanya, Ukrayna ve Türkiye makamları istedikleri anda bu gemilerden elde ettikleri çok ayrıntılı bilgileri birbirine aktarabilecek. Bu da Karadeniz'de Milgem damgası anlamına geliyor. Konu açık deniz karakol gemilerinden açılmışken Desan tersanesinin Malezya sahil güvenliği için inşa edeceği çok amaçlı görev gemilerine de değinelim. 99 metre uzunluğundaki gemi 30 gün boyunca karadan destek almadan seyir yapabilecek. 70 kişilik personelinin yanı sıra 30 yolcu da taşıyabilecek. Bir adet helikopter güvertesine sahip olması planlanan bu gemide 2 adet insansız hava aracı görev yapabilecek. Ayrıca geminin arka kısmına ise 2 adet hızlı müdahale botunu bırakmaya elverişli bir platform inşa edilecek. Malezya için inşa edilecek geminin son günlerde hiç gündemden düşmeyen Güney Çin Denizi'nde görev yapması ve illegal balıkçılık ve kaçakçılıkla mücadele etmesi bekleniyor. Muharip gemilere şimdilik kısa bir ara verelim. Sıradaki durağımız yeni tip süratli çıkarma gemisi. Anadolu Tersanesi proje kapsamında inşa edilmesi planlanan 8 geminin de ana yüklenicisi. Yaklaşık 80 metre uzunluğa ve 1156 ton deplasmana sahip gemilerin her biri 7 adet tank taşıyabilecek. Saatteki hızı 18 deniz mili olan yeni tip süratli çıkarma gemisi kendi sınıfının en hızlısı olacak. Özellikle sığ sularda görev yapabilmek için tasarlanan çıkarma gemilerinin Katar'a ve adı açıklanmayan bir Afrika ülkesine de satıldığını da belirtelim. Türkiye'nin üretim ajandasındaki bir diğer platformsa yeni tip mayın arama gemisi. Gemileri tanıtmadan önce mayın avlama gemisi filomuz hakkında kısa bir parantez açalım. Türk donanması 90'lı yıllarda eskiyen mayın avlama gemilerini yenilemek istiyordu. Yol haritası belliydi. Acil ihtiyaç kapsamında 5 adet gemi Fransa'dan satın alınacaktı. Bu gemiler Fransa'nın yaklaşık 25 senelik hizmetin ardından emekliye ayırdığı CLC sınıfı gemilerdi. Bugün Engin sınıfı olarak bilinen gemiler 97 ve 98 yılında envantere alındı. Türkiye daha modern gemilerin inşası için Almanya ile pazarlığa oturmuştu. Uzun görüşmelerin ardından Almanya'dan Frankenthal sınıfı gemilerin tedarik edilmesine karar verildi. Projenin ilk gemisi Almanya'da inşa edilecek, geri kalan gemiler Türkiye'de İstanbul Tersanesi'nde yapılacaktı. Proje kapsamında 6 gemi inşa edildi. Bu gemiler günümüzde A sınıfı mayın avlama gemileri olarak biliniyor. Bugün geldiğimiz noktada Ankara ilk defa tamamen yerli olarak mayın avlama gemisi inşa etmek için kolları sıvamış durumda. Yerli mayın avlama gemilerinin donanmamıza teslim edilmesiyle 55 yaşındaki Engin sınıfı gemiler emekli edilebilecek. Yeni tip mayın avlama gemisinin yüklenicisi Dearsan tersanesi. Yaklaşık 80 metre uzunluktaki gemiler non-manyetik diye bilinen manyetik olmayan çelikten inşa edilecek. Buranın altını çizmek istiyoruz. Çünkü günümüzün pek çok deniz mayını gemilerin manyetik alanda yaptığı anomalileri tespit ediyor. Daha basit anlatımla pek çok modern deniz mayını üzerinden çelik gövdeli bir gemi geçince tetikleniyor ve infilak ediyor. Bu nedenle mayın avlama gemileri eskiden tamamen ahşap gövdeden inşa ediliyordu. Günümüzde ise manyetik olmayan çelikten yapılıyorlar. Haliyle bu da maliyetleri artırıyor. Yeni tip mayın arama gemisi teknolojinin el verdiği
verdiği en son sistemlerle donatılacak. Hem mayın arama hem de mayın avlama için insansız ve otonom sualtı araçlarını kullanabilecek. Gemilerin 2028 yılı itibariyle Türk donanması envanterine peyderpey katılması bekleniyor. Sırada donanmamızın akıncıları olarak kabul edilen hücum botlar var. Yeni tip hücum bot projesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin hücum botlar için yol haritası mayın avlama gemileriyle aynıydı desek yeridir. Aslında Ankara bu yol haritasını uzun yıllar kullandı. Acil ihtiyaç kapsamında sıfır ya da ikinci el platform alınıyor. Bu alanda kendini kanıtlamış olan üreticiyle anlaşma imzalanıyor. Lisans altında Türkiye'de üretim başlıyor. Burada elde edilen tecrübeler sonraki yıllarda yerli ve milli sistemler için çok değerli bilgilere dönüşüyor. Türk donanması hücum bot filosunu uzun yıllar boyunca Almanya'dan alınan gemilerle oluşturdu. Günümüzde Türk donanmasının bel kemiğini Kılıç sınıfı 9 adet hücum bot oluşturuyor. Bu gemiler benzer şekilde Almanya ile yapılan teknoloji işbirliği sonucunda Türkiye'de inşa edildi. Türkiye 3. gemiden sonra geminin üzerinde ciddi miktarda iyileştirmeler yaptı. Bu sınıf hücum botlar Kılıç 2 olarak biliniyor. Türkiye hücum bot filosunu da milli imkanlarla yenilemek istedi. STM'nin önerdiği tasarım kabul edildi. Ufak bir hatırlatma yapalım. STM yalnızca bir tasarım firması. Bu nedenle STM tasarımını yapsa bile gemiyi kendisi inşa edemiyor. STM'nin yeni tasarımı 700 ton deplasmana ve 68 metre uzunluğa sahip. Türk tipi hücum bot için neredeyse karakol gemisi, hatta korvet boyutunda diyebiliriz. Hem sığ sularda hem açık denizlerde görev yapabilecek şekilde tasarlanan hücum botlar 40 deniz mili hıza çıkabiliyorlar. Türk tipi hücum botlar hizmete alındığında uzun yıllardır görevde olan Doğan, Rüzgar ve Yıldız tipi hücum botlar emekli edilecek. Türk tipi hücum botun ilk gövdesi adı açıklanmayan bir tersanede inşa edilmeye başlandı. Videonun başında da söylediğimiz gibi Türkiye halihazırda çok sayıda askeri gemiyi aynı anda inşa ediyor. Şimdi geçiyoruz son derece kritik iki önemli projeye. İstanbul Tersanesi'nde geçtiğimiz günlerde Milli Uçak Gemisi'nin ve TF-2000 projesinin ilk saç kesimi yapıldı. TF-2000 sınıfı hava savunma muhripleri Milgem projesinde elde edilen bilgi birikimiyle inşa edilecek. Bu nedenle ilk gemi Milgem 13 olarak biliniyor. Toplam 4 adet inşa edilmesi planlanan muhriplerin ilkinin 2030 yılında göreve başlayacağı tahmin ediliyor. TF-2000 hakkında detaylı bir video hazırlamıştık. Dileyenler ona göz atabilir. Kısa ismi MUGEM olan Milli Uçak Gemisi ise Türk savunma sanayinin imza işlerinden biri. 285 metre uzunluğa ve 60 bin tonun üzerinde deplasmana sahip olacak. Bu gemilerde insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapacağı tahmin ediliyor. Uçak gemisinde görev yapacak uçak sayısı henüz belli değil. Ancak konuyla ilgili tartışmalarda şimdilik 50 sayısının üzerinde durulduğunu da ekleyelim. MUGEM, kısa ismi STOBAR olan kalkış sistemini kullanacak. Bu nedenle geminin provasına bir adet uçuş rampası inşa edilecek. 4 adet gaz türbiniyle tahrik edilecek geminin menzili 10.000 deniz mili olacak. Portekiz için inşa edilecek olan çok maksatlı lojistik gemisinden de hızlıca bahsedelim. Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır. Tıpkı TF-2000 gibi geçmişte bu proje hakkında da detaylı bir içerik hazırlamıştık. Portekiz çok maksatlı lojistik gemisi için STM'nin tasarımını seçmişti. Portekiz'in gemilerinin inşasını Ada Tersanesi üstlenecek. İnşa edilecek ilk geminin saç kesim töreni Kasım ayında yapıldı. Portekiz için toplam 2 gemi inşa edilecek. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kapanışı elbette denizaltılarla yapacağız. Bilindiği üzere Türkiye 1999 yılında Gölcük depremini yaşamıştı. Deprem sadece Marmara bölgesine zarar vermedi. Ülkemizin en önemli tersanelerinden birisi olan Gölcük Tersanesi de büyük hasar aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı depremin ardından yeniden yapılanmaya gitti. Gölcük Tersanesi özellikle denizaltı inşasında uzmanlaşmış dünyanın sayılı tersanelerinden birisiydi. Su üstü gemilerin inşası İstanbul'a kaydırıldı. Denizaltılarsa sadece Gölcük'te yapılacaktı. Gölcük Tersanesi halihazırda ülkemizin ilk ve tek denizaltı tersanesi. Tersane çalışanları bu sıralar reis sınıfı denizaltı gemilerinin inşasıyla meşgul. Sınıfın ilk denizaltı gemisi TCG Piri Reis deniz testlerine devam ediyor. İkinci gemi TCG Hızır Reis geçtiğimiz günlerde test edilmek üzere deniz kuvvetlerine teslim edildi. TCG Murat Reis denizaltısı ise suya indirildi.
TCG Aydın Reis ve TCG Seydi Ali Reis inşa halinde. Reis tipi gemilerin sonuncusu olan TCG Selman Reis'in ise ilk kaynağı yapıldı. Çok sayıda milli denizaltının inşası sürüyor. Son geminin 2029 yılında hizmete alınması bekleniyor. Gölcük Tersanesi'nin hikayesi Reis sınıfı denizaltılarla bitmeyecek elbet. Reis sınıfı denizaltılarda yerlilik payı %81. Aslında gayet yüksek bir oran. Ama Türkiye'nin amacı tasarımını da kendimizin yapacağı ve tamamen milli sistemlerle donatabileceğimiz bir platform yapabilmek. Bu proje için de çok beklemeyeceğiz gibi duruyor. Milgem'in yanı sıra şimdi de milli denizaltının kısaltması olan Milden projesi de son hızla devam ediyor. Bu projede de geçtiğimiz günlerde önemli virajlardan biri dönüldü. Test bloğu inşa edilmeye başlandı. Test bloğu bildiğiniz üzere denizaltı gövdesinin inşasından önce gerçekleştirilen bir çeşit deneme üretimi. Üreticinin test bloğu titiz bir şekilde inceleniyor. Eğer test bloğu düzgün inşa edilmişse denizaltı üretimine izin veriliyor. Ayrıca test bloğu üzerinde basınç testleri yapılıyor. Basınç testleri önemli. Çünkü denizaltının dalabileceği derinlik maruz kalacağı basınçla doğrudan ilişkili. Basınç testini geçemeyen bir denizaltının güvenli bir şekilde su altında seyredemeyeceği varsayılıyor. Eğer üretilen test bloğu sınavı geçerse Milden için inşa süreci başlayacak. Denizaltı tamamlandığında 80 metreden uzun olacak. Deplasmanı ise 2700 tondan fazla. Milden platformları elimizdeki Reis sınıfı denizaltılardan daha derine dalabilecek. Milden tamamlandığında Türk savunma sanayinin ürettiği Akya torpidosu, atmaca gemi savar füzesi ve gezgin seyir füzesini ateşleyebilecek. Milli Denizaltı projesi tasarım aşamasında. Bu nedenle tasarımın da, boyutların da, kabiliyetlerin de değişme ihtimali olduğunu ekleyelim. Türkiye'nin sahip olduğu gemi inşa kabiliyeti göz dolduruyor. Şimdiden Avrupa'nın gemi inşasında sayılı ülkelerden biri haline geldik. Onlarca gemiyi aynı anda inşa ediyor, bugüne kadar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülkenin ürettiği teknolojileri hayata geçiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gemi ihraç edebiliyoruz. En önemlisi sahip olduğumuz mühendislik kabiliyetiyle bugüne kadar diğer üreticilerin asla sahip olamadığı bir esneklikle yolumuza devam ediyoruz. Elbette tüm bunlar önce mavi vatan, sonra yakın denizler ve nihayetinde de küresel anlamda karşılığı olan hamleler. Videonun başında sanki büyük ülkeler savaşa hazırlanıyor gibi hissediyoruz demiştik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 3. Dünya Savaşı ya da çok geniş bir bölgesel savaş ihtimali var mı? Yoksa tüm bunlar masada çözülecek ve herkes yine bir şekilde diplomasiyle yoluna devam edebilecek mi? Lütfen bu konudaki görüşünüzü ve Türkiye'nin ulaştığı askeri gemi inşa kabiliyetine dair fikirlerinizi bize yazın. Üzerine konuşalım. Ve son bir not. Eğer hala GZT'ye abone değilseniz lütfen butona tıklayın ve 2 milyondan fazla kişinin bulunduğu ailemize siz de dahil olun. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Türk savunma sanayinin en hızlı yol aldığı alanlardan biri de askeri gemiler. Son yıllarda gerek Türk donanması, gerek dost ve kardeş ülkeler için çok sayıda gemi suya indirildi. Geldiğimiz noktada dünyanın dört bir yanında Türkiye'den savaş gemisi almayı düşünüyoruz diyen ülkelerin sayısı giderek artıyor.